Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sukulentlere bitki besini kullanıyor muyum? Kullanıyorken nelere dikkat ediyorum? Onlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz sukulentlerin en güzel büyüme evreleri ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde oluyor. Ve bu dönemlerde ben sıvı bitki besini uyguluyorum arkadaşlar. Daha doğrusu bu sene başladım, yani ilkbaharda başladım diyebilirim. Her sulamasında eklemiyorum yani sıvı bitki besini. Neden derseniz arkadaşlar, yani köklerine herhangi bir zarar vermesin ve çok hızlı bir büyümeye geçme evresine girmesinler diye aslında. Tamamen biraz aslında kendi hallerine de bırakıyorum ama bir yandan da vitaminlerle aslında onu destekliyorum. Öyle diyebilirim. Zaten biliyorsunuz sukulentler toprak tamamen kuruyana kadar bir süreç geçiyor. Yani bu 2-3 gün olmuyor benim konumda. Rahat arkadaşlar, şunlar 10 güne yakın tam kurumaya geçiyor. Yani bu boy saksılarım benim. Tabii şu anda sonbaharın gelmesiyle biraz daha hızlanacaktır belki ama hala böyle ıslak nem hali olabiliyor. O yüzden böyle tam kurumasını beklemek zaten yani 10 günü rahat bulduğu için ben ayda bir kereye denk gelecek şekilde aslında yapıyorum. Yani çok böyle her sulamasına eklemiyorum. Bunu söylemek isterim öncelikle. Benim zaten toprağımda arkadaşlar solucan gübresi var. Yeni aldığım bir toprak vardı internetten. Bunu da sizlerle paylaşmıştım. O toprağın içinde de akıllı gübrelerden vardı. Yavaş salınımlı gübrelerden. Onlar da tabii ki ister istemez şu anda yeni toprak değişimleri yaptığımda, saksı değişimleri, onlardan da eklenmiş oldu. Ama tabii ki ben şöyle ayda bir kereye denk gelecek şekilde aslında veriyorum. Yani 2 kere vermiş olacağım arkadaşlar sonbahara kadar. Daha sonrasında vermeyeceğim. Gerek duymuyorum. Kendi doğal hallerinde büyümelerini aslında bekliyorum diyebilirim. Böyle biraz detaylı anlatmaya çalışıyorum ama hani aramızda yeni başlayanlarımız olabilir. Hani ve yanlış bir şeye sebebiyet vermemek için böyle aslında biraz ufak ufak detaylara girmeye çalışıyorum. Umarım faydalı bir içerik olur. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz hem böyle sukulentler için sıvı bitki besinleri var, böyle satılıyor kutularda, şişeler gibi bir şeylerde işte. Bir de böyle arkadaşlar NPK gübre. Bakın böyle bir NPK gübre var bende. Bunu ben bir çiçekçiden almıştım. Ama bunları genelde arkadaşlar, yani çiçekçilere de sorabilirsiniz ama ziraatçilere söylediğinizde size şöyle bir aslında nasıl bir karışım yapmanız gerektiğini aslında yazan bir kağıt veriyorlar. Bakın NPK gübrenin içeriğinde aslında azot, fosfor ve potasyum var. Şimdi bunların tek tek sizlere faydalarını saymayacağım tabii ki. Ama bunlar bitkinin hani kök gelişimini sağlıyorlar. Daha hani güçlü olmasını, potasyum özellikle mesela. Öyle şeylerine destek ediyoruz aslında. Bir de kışa girecekler. Biraz daha dayanıklıklarını arttırmaya çalışıyoruz haliyle. Bakın bana mesela 2 litre suya 1 çay kaşığı katıp karıştır. Haftada bir kez bitkilerinizi sulama yapınız demiş. Hani yapabilirsiniz demiş aslında ama zaten sukulentler haftada bir kereye denk gelmiyor bende sulaması. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada normal bir su var arkadaşlar. Normal, ben dinlendirerek kullanıyorum. Haliyle muslukla kullanma şansım olmuyor. Normal şöyle şişelerde ben 5 litrelik şişelerde dinlendiriyorum suyumu. Şu dinlendirilmiş suyla öncelikle arkadaşlar sulama zamanı geldiğinde, tabii ki sukulentlerimizin sulama zamanı geldiğinde şöyle hafif hafif arkadaşlar aralarından şöyle biraz toprağımı nemlendiriyorum öncelikle. Şöyle görebiliyorsunuz. Bu aslında toprağın biraz şişmesini sağlıyor. Çünkü bunu yapmamdaki sebep, geçirgen bir toprak olduğu için arkadaşlar suyu verdiğimiz zaman hemen böyle tahliye edebiliyor. Şu anda ben sadece nemlendirdim toprağımı. Şöyle biraz beklesin. Sıra sıra hepsini şöyle bir yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sulama yaparken ben aslında pek yapraklarına değdirmiyorum. Neden? Yani neden değil, hani bitlenme vesaire, hani hastalık olmasın diye. Hani mümkün olduğunca değdirmemeye çalışıyorum. Zaten hani dediğim gibi hortumla bir sulama şeklim olmayacağı için haliyle benim bu şekilde böyle suluyorum ben.
Şöyle görüyorsunuz aralarından falan böyle suluyorum arkadaşlar. Ben çok ince ince dokunuyorum bunlara. Şöyle, bu aslında işte dediğim gibi önce normal suyla toprağı şişiriyorum arkadaşlar. Önce bir ıslaklık ve nem hali oluşmasını bekliyorum toprakta. Şöyle bir çevireyim. Şöyle gördüğünüz gibi zaten içeride olduğu için böyle altına bir plastik koydum arkadaşlar. Su akmasını içeride yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir önden bir sulama yaptım normal suyla. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Bakın ben şu NPK gübreyi böyle suya karıştırdığımda böyle bir renk alıyor. Şimdi şunun içindeki suyu ben biraz diğer şişeye doldurayım arkadaşlar. Sizlere şimdi bununla beraber bir sulama yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben NPK olan gübreli suyumdan şimdi böyle toprak şişmişti arkadaşlar. Bunu biraz daha bekleterek de yapabilirsiniz ama ben şu anda yapacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde gübreli suyu yapraklarına değdirmekte hiçbir sıkıntı olmuyor. Neden derseniz aslında yapraktan da besleniyor sukulentler ve oradan da aslında ben onu destekliyorum diyebilirim. Bu şekilde bakın suyu şimdi yavaş yavaş arkadaşlar köklerine bakın alttan da hemen zaten çıkıyor. Çünkü neden? Öncelikle bir nemlendirdim suyu toprağını. Şimdi güzelce köklerine o vitamin ulaşmış olacak. Aslında ilk videolarımda yani ilk videolar atmaya başladığımda ilkbahar dönemleriydi. Ve o zaman arkadaşlar bu böyle bir içerik aslında paylaşmıştım. Tabii o zamanlar yeni olduğum için fazla görülmemiş, izlenmemiş olabilir. Ve böyle aslında dönemsel neler yaptığımızı tekrar hatırlatmak gerekiyor. Nelere dikkat ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle aslında arkadaşlar. Bu toprak tamamen aslında şu anda o kökleri vitamini almış oldu. Şunu da ben birazdan sulayacağım. Şimdi burada yer yok. Şimdi bunu da böyle ekleyelim. Bakın gördüğünüz gibi yapraklarına da değdiriyorum. En azından ilk verdiğimizde su, yani gübreli su hemen böyle tahliye edip kendini atmıyor. Bakın yavaş yavaş çeke çeke arkadaşlar köklerine ulaşmış oluyor. Eğer unuttuğum bir şey olursa söylemek isterim ama aklınıza takılan bir soru olursa arkadaşlar yorumlarda yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bir de şunu eklemek isterim aklıma gelmişken. Biliyorsunuz sukulentler bol bol güneş ışığı isteyen türler arkadaşlar. Ve şimdi böyle NPK aslında biraz hızlandırdığı için büyüme evresine güneşte daha uzun durması gerekiyor. Aslında ki formu fazla uzamasın, bozulmasın. Hızlı bir büyümeye geçeceği için aslında bu dönemlerde özellikle sonbahar dönemleri, ilkbahar dönemlerinde böyle güneşte güzelce güneşini almaları çok güzel oluyor arkadaşlar. En azından formu bozulmadan büyümeye devam ediyor. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.